Merhabalar, kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Nasrettin Hoca temalı yeleğimizin 6. videosundayım. 6. videosunda selam olsun sizlere diyorum. Şimdi zaman kaybetmeden çalışmamıza başlayalım. Şöyle şablonu yakından göstereyim arkadaşlar. 31 sıra bitmişti. 32. sırayı şimdi 6. videoda çalışacağız. 32. sırada eşeğimizin kulakları oluşuyor. Nasrettin hocamızın da kafa yapısına geçtik. Şimdi zemin renk ilmekleri gri ilmeğin dibine kadar aldım. Gri ip elime alıyorum. Bir ilmek gri. Siyah ip elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Bakın bu şekilde. Daha sonra gri ip elime alıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek gri ve 1 ilmek siyah. Zemin renk ipi elime alıyorum. Sarıya şöyle bir ilmek siyahın üzerinden çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek de bu taraftaki siyahın üzerinden 6 ilmek zemin rengi çalıştım. Buradaki siyah ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek siyah. Beyaz ipi alıyorum. Siyah ilmeğin üzerinden aldım bir ilmek. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek beyaz, 1 ilmek siyah. Buradaki hardal sarısı rengi elime alıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 ilmek hardal sarısı, 1, 2 ilmek siyah, 2 ilmek hardal sarısı, 1, 2, 1 ilmek siyah. Zemin renk ipi elime alıyorum. Şöyle bakın. Zemin renkle devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet arkadaşlar, şablondan 33. sıraya geldik. Yine şu zemin renk ilmeklerimi gri ilmeğin dibinde bir ilmek kalana kadar aldım. Bir ilmek gri ilmek sarı ilmeğin üzerinden alıyorum. Bir ilmek siyah, bir ilmek gri, zemin renk ipi elime alıyorum. 2 ilmek zemin renk. 1, 2. Gri renk ipi elime alıyorum. 1, 2, 3 ilmek gri, 1 ilmek siyah, zemin renk ipi elime alıyorum. 1 ilmek siyah ilmeğin üzerinden alıyorum. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek zemin renk. Bakın şablonda bu bölüm burası. Sonra burada siyah ipi elime alıyorum. Bakın. Bir ilmek siyah. Beyazı elime alıyorum. 1, 2, 3 ilmek beyaz. Ve daha sonra 4 ilmek kırmızı. Ağız yapısı Nasrettin Hoca'nın. Şöyle 1, 2, 3, 4 ilmek kırmızı. Şunu da yine şöyle sabitleyeyim arkadaşlar. Daha sonra 3 ilmek beyaz. Bakın 1, 2, 3. 3 ilmek beyaz. Siyah ipi elime alıyorum. 1 ilmek siyah ve zemin renk ipi elime alıyorum. Burada 2 ilmek zemin renk. Bakın 1, 2. Siyah ipi alıyorum elime. 1, 2, 3 ilmek siyah. Burada şu hardal sarısı renkle işim bitti. Bunu makasımın yardımıyla kesiyorum arkadaşlar.
Daha sonra zemin renkle devam edelim. İlmeklerimi alıyorum sıra sonuna kadar. Tekrar ilmeklerimi toplayıp sıra başına geliyorum ve bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Şablondan kaçıncı sıradayız? 34. sıradayım arkadaşlar. Zemin renk ilmekleri şu gri ilmeğin dibine kadar aldım. Gri ipimi elime aldım. 1 2 ilmek gri. Zemin renk sarı ip elime alıyorum. 1 2 3 ilmek sarı gri ip elime alıyorum. 1 ilmek gri, 1 ilmek siyah ve 1 ilmek gri. Zemin renk ipi elime alıyorum. Siyah ilmeğin üzerinden aldım bakın. 1 sayıyorum ilmeklerimi. 2 3 4 5 6 7 ilmek. Siyah ilmeğin dibinde 1 ilmek kalana kadar zemin renkten çalıştım. Şimdi siyah ipi elime aldım. 1 ilmek siyah, 7 ilmek zemin renkten sonra beyaz ipi elime alıyorum. 1 ilmek siyah ilmeğin üzerinden aldım. 1 sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek beyaz siyah ipimi elime alıyorum. 1 ilmek siyah zemin renk ipi elime alıyorum. 1 2 ilmek zemin renk pembe ipimi alıyorum arkadaşlar. Burada 3 ilmek pembe. Nasrettin hocamızın el yapısı şöyle. 1 2 3 ilmek pembe ve bu pembeyi yine şöyle bir sabitliyorum arkadan. Zemin renk ipi elime alıyorum. Zemin renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıyorum. Tekrar ilmeklerimi toplayıp sıra başına geliyorum. Ve bir sonraki sırada şablonu beraber çalışalım. Evet, şablondan 35. sıraya geldim arkadaşlar. Gri ilmeğin dibine kadar ilmeklerimi aldım. Bir ilmek gri çalıştım gri iple. Ve sonra zemin renk ipi elime alıyorum. 1 2 3 4 ilmek zemin renk gri ip elime alıyorum. 1 ilmek gri, 1 ilmek siyah, 1 ilmek zemin renk ve burada tekrar zemin renk ipi elime alıyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek zemin renk ördüm bakın. Evet, burası 6 ilmek zemin renk ilmeğimi aldım ve siyah ipi elime alıyorum. 1 ilmek siyah zemin rengin üzerinde. Beyaz ipi elime alıyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 ilmek beyaz ve daha sonra pembe ipi elime alıyorum. 1 ilmek pembe sabitliyorum arkaya bunu. Ve kahverengi ipi elime alıyorum. 3 ilmek kahverengi bakın. Şöyle 1 2 3 ve bunu da yine şöyle sabitliyorum arkadaki ucu arkadaşlar. Sonra pembe ipi elime alıyorum. 1 ilmek pembe ve beyaz ipi alıyorum. 1 2 3 ilmek beyaz, 1 ilmek siyah, zemin renk ipi elime alıyorum. 1 2 ilmek zemin renk pembe ipi elime alıyorum. 1
2 ilmek pembe. Sonra zemin renk sarı olan ipi elime alıyorum. Bir ilmek bakın pembe ilmeğin üzerinden çalıştım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıyorum. Bu şekilde. Ve bir sonraki sırayı tekrar beraber çalışalım. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırada şablon çalışmasını beraber çalışalım. Evet, şablondan 36. sıradayım arkadaşlar. Şöyle bakın. Eşeğimizin bir kulağı bitti. İkinci kulağı da 2 sıra sonra inşallah bitecek. Şu gri ilmeğin dibine kadar zemin renk ilmekleri alalım. Bakın bu kulağın dibine kadar. Evet, zemin renk ilmekleri aldım. Gri ipi elime alıyorum. Bir ilmek gri, siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah, gri ipi elime alıyorum. Bir ilmek gri. Daha sonra zemin renk ipi elime alıyorum. Devam ediyorum zemin renkle. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek zemin renk. Siyah ipi elime alıyorum. Bakın şöyle. Bir ilmek siyah. Pembe ipi alıyorum. Hemen siyah ilmeğin dibinden bir ilmek pembe. Sonra beyaz ipi alıyorum. 1, 2 ilmek beyaz. Pembe ipi elime alıyorum. 1, 2, 3 ilmek pembe. Kahverengi ipi alıyorum. 1 ilmek kahverengi. Tekrar pembe ipi elime alıyorum. Bakın beyaz ipi de arkada götürüyorum. 1, 2, 3 ilmek pembe. 1, 2 ilmek beyaz. Siyah ipi alıyorum. 1 ilmek siyah. Zemin renk sarıyı alıyorum. 1, 2 ilmek sarı. Pembe ipi alıyorum. 1 ilmek pembe. Ve zemin renk iple devam ediyorum ilmeklerimi almaya. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıyorum arkadaşlar. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırayı beraber çalışıyoruz. Şablon bölümünü. Evet, şablondan 37. sıradayım arkadaşlar. Şu gri ilmeğin dibine kadar zemin ilmeklerimi alıyorum. Bakın. Gri ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek gri. Zemin renk ipi elime alıyorum. Bir ilmek gri ilmeğin üzerinden çalışıyorum. Nereye kadar? Şu siyah ilmeğin dibine kadar sayıyorum. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek zemin renk çalıştım. 1 ilmek siyah. 1 ilmek pembe. 1 ilmek beyaz. Pembe ipi elime aldım. Şu siyah ipi arkadan yürütüyorum. Bakın şimdi şöyle ikisini de yürütüyorum. Siyah beyaz, beyazı 1, 2 ilmek pembe ve 2 ilmek siyah. 1, 2 ilmek siyah. 2 ilmek pembe. 1, bakın bir tane şu kahverengi ilmeğin üzerinden, bir de pembe ilmeğin üzerinden 2 ve 2 ilmek siyah. 1, 2, 1 ilmek beyaz. Pardon. Özür diliyorum. O beyaz ilmeği söktüm. 1 ilmek pembe. 1 ilmek beyaz. Ve 1 ilmek siyah. Zemin renk ilmeği elime alıyorum. Bakın. Zemin renkle devam ediyorum. Bir ilmek de pembe ilmeğin üzerinde
aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıyorum. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet, şablondan 38. sıradayım arkadaşlar. Şu gri ilmeğin dibinde bir ilmek, zemin renk kalana kadar bakın ilmeklerimi aldım. Şimdi bir ilmek gri, daha sonra zemin renkle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek zemin renk ve siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek zemin renk ilmeğin üzerine sekiyorum. Bir ilmek siyah, beyaz ipi alıyorum. Bir ilmek beyaz ve sonra 2 ilmek siyah. Pembe ipi elime alıyorum. 1 2 3 ilmek pembe, bir ilmek siyah, 1 2 ilmek pembe, bir ilmek siyah, 1 2 ilmek pembe ve bir ilmek siyah. Daha sonra zemin renkle devam ediyorum. Bir ilmek siyah ilmeğin üzerinden alıyorum ilmeğimi arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Ve bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet arkadaşlar, şablondan 39. sıradayım. 38 sırada tam eşeğimiz bitti. Bakın. Şimdi şu siyah ilmeğin dibinde bir ilmek kalana kadar zemin ilmeklerimi alıyorum. Ve bir ilmek siyah. Beyaz ipi alıyorum elime. 1 2 3 4 ilmek beyaz ve bir ilmek siyah. Pembe ipi elime alıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek pembe, siyah ip elime alıyorum. Bir ilmek siyah ve zemin renk ipi elime alıyorum. Zemin renkle devam ediyorum ilmeklerimi almaya sıra sonuna kadar arkadaşlar. Ve tekrar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışacağız. Evet arkadaşlar, şablondan 39 sırayı tamamladım. 40. sıradayım. Bu sırada yine şu siyah ilmeğin dibinde bir ilmek zemin renk kalana kadar ilmeklerimi alıyorum. Siyah ipi elime aldım. Bir ilmek zemin renk ilmeğin üzerinden bir ilmek siyah aldım. Beyaz ipimi elime alıyorum. Sayıyorum arkadaşlar ilmeklerimi. Bir ilmek siyah ilmeğin üzerinden aldım. 2 3 4 5 6 ilmek siyah. Burada yine bir ilmek siyah ilmeğin üzerine sektim. Ve arkadaşlar burada siyah ipi elime alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek siyah. Bakın bu beyazı da arkadan yürüttüm aradan. Bir ilmek beyaz ve bir ilmek siyah. Burada artık Nasrettin Hoca'nın yüz yapısı bitiyor. Sarığına geçiyoruz. Pembe iple işimiz bitti. Bunu şöyle makasımın yardımıyla keseyim arkadaşlar. Şimdi burada zemin renk ipi elime alıyorum.
Zemin renkle devam ediyorum sıra sonuna kadar, bakın. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırada şu kol altı lastiğini koyacağız arkadaşlar. Sıra başında beraber çalışalım. Şimdi sıra başına geldik. Artık burada kol altı lastiğini koyacağım. Şöyle eşeğimizin kulağından 2 sıra sonra kol altı lastiğini koymuştum. Bakın eşeğimizin kulağından sonra zaten 2 sırayı yaptım. Şimdi hemen zaman kaybetmeyelim. Bakın bu ilmeğim elimde sabit. İpim arkada. Bir sonraki ilmeğim düz. İpimi öne alıyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. İpim arkada. Düz. Sayıyorum ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4. İpim önde. Ters 5. İp arkada düz 6. İpim önde ters 7. Bakın bu şekilde yapıyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek. Şu kol altı lastiği 15 ilmek yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi alıyorum. Aradaki ilmeklerimi saymıyorum. Gerek duymuyorum saymaya. Burada siyah ilmeğin dibine kadar ilmeklerimizi alıyoruz. Artık Nasrettin Hoca'nın sarığı orası arkadaşlar. Evet, siyah ilmeğin dibine kadar zemin ilmekleri aldım. Siyah ipimi elime aldım. Bir ilmek siyah. Beyaz ip elime alıyorum. Beyaz ilmekten alıyorum. 1, bakın. 2, 3, 4. İpim biraz gelmekte zorluyor. 4, 5, 6 siyah ilmeklerin üzerinden çalışıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bir ilmek de siyah ilmeğin üzerinden aldım. 16 ilmek beyaz ilmeği ve bir ilmek siyah. Şimdi zemin renk ipi elime alıyorum. Bakın zemin renkle devam ediyorum. Nereye kadar? Hemen onu şöyle anlatacağım size. Yeleğimizin bu tarafında 15 ilmek kalana kadar zemin renkle devam edelim. İlmekleri almaya. Diğer kol altı bölüm orası. Şöyle bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek. Evet, bir ilmek daha alıyorum. Burada kaldı 15 ilmek. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters. İpim arkada düz. İpim önde ters. Lastik çalışmasını biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden detaylı anlatmaya gerek yok. Sadece ilmek sayısını bilelim. Burada 15 ilmek kol altı için lastik çalışıyoruz. Kenar ilmeğimden bir önceki ilmeğim düz geldi ve kenar ilmeğimi şöyle 2 kat alttan alıyorum. İlmeklerimi topluyorum. Kol altı lastiğinde ilk sırayı oluşturduk. Bakın bu şekilde ilmekleri topluyorum sıra başına kadar. Sıra başına geldim arkadaşlar. Bakın şimdi lastikte ilmekleri değişiyoruz biliyorsunuz. İpimi öne alıyorum. Bu ilmeğim sabit biliyorsunuz. Geçen sıra düz aldığım ilmeğimi ters alıyorum. İpim arkada, ters aldığım ilmek düz, ipim önde, düz aldığım ilmek ters, ipim arkada, ters aldığım ilmek düz. Bu şekilde lastikte ilmek yeri değişiyoruz. Kol altı lastiğinde ikinci sıradayız. Bakın buradaki ters gelen ilmeğim de lastiğe ait. Bunu da düz alıyorum. Sonra aradaki düz ilmeklerimi alıyorum.
siyah ilmeğin dibine kadar. Biraz hızlı geçiyorum burayı. Evet, siyah ilmeğin dibine geldim. Siyah ipimi alıyorum. Bir ilmek siyah, beyaz ipi elime alıyorum. Ve tekrar şu siyah ilmeğin dibine kadar beyaz ilmekle devam ediyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek. Beyaz ilmekler ve siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Zemin renk ipi elime alıyorum. Zemin renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar. Sıra sonunda da biliyorsunuz yine burada lastik çalışmam var. Ters ve düz olarak ilmekleri değiştiriyoruz. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Lastikte de 3. sırayı yapacağız arkadaşlar. Teknik aynı. Evet, şablondan 42 sırayı bitirdim. 43. sıradayım arkadaşlar. Siyah ilmeğin dibine kadar zemin renk ilmeklerimi aldım. Ve lastikte de 3. sırayı bakın yaptım. Şimdi bir ilmek siyah, beyaz ipi elime alıyorum. Şu siyah ilmeğin dibine kadar yine ilmeklerimi sayıyorum. Yanlışlık olmasın diye bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek beyaz. Siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Sarı ipi elime alıyorum zemin rengi. Zemin renkle ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar. Ve kol altındaki lastik çalışmasında tabii ki unutmuyoruz. 3. sıradayız. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Sıra başında tekrar video dışında arkadaşlar lastiğin 4. sırasını çalışalım. Ve video içinde sadece şablon bölümünü çalışalım. Bir sonraki sırada. Şablonda 44. sıradayız arkadaşlar. Şu siyah ilmeğin üzerine kadar zemin renk ilmekleri alalım. Siyah ip elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Beyaz ip alıyorum arkadaşlar elime. Devam ediyorum. Bakın şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek beyaz. Siyah ip elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Ve zemin renk ipi elime alıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. İlmeklerimi almaya sıra sonuna kadar. Ve tabii ki buradaki lastik çalışmamızı da unutmuyoruz. 4. sırayı tamamlıyoruz. Sıra başına kadar geliyorum. Sıra başında şu kol altı oyuntusunu çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki sırayı beraber çalışalım. Evet, şablondan 45. sıradayız arkadaşlar. 4 sırada kol altı lastiğimizi tamamladık. Şimdi kol altı oyuntusunu yapalım. Bunu beni takip eden arkadaşlarım bilir. Bütün yeleklerimde gösteriyorum bu oyuntuyu ama tabii ki tekrar anlatacağım. Şimdi bu ilmek elimde sabit. Buradaki ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bakın. Her iki ilmeğin içerisinden bir ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmekle kolu kapattım. Kol altı oyuntusunu. Burada kaldı elimde 2, 4, 6, 7. Bir ilmek de elimde sabit. Buradaki düz ilmeğimi ipi öne alıyorum ters. Ters ilmeğimi düz. Bu şekilde kolda ayırdığım 8 ilmek pat ilmeğimi alıyorum. Bakın. 2, 4, 6, 8 ilmek. Bu aradaki ilmeklerimi nereye kadar alıyorum? Şu Nasrettin Hoca'nın sarığının bakın siyah ilmeğin
üzerine kadar aradaki ilmekleri düz ilmek çalışıyorum. Biraz da hızlı geçeyim orayı. Çünkü orada anlatacak hiçbir şey yok. Düz ilmekleri alıyoruz. Evet, bakın siyah ilmeğin üzerinden bir ilmek aldım. Siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah, beyaz ilmeğin üzerinden beyaz ipi alıyorum elime. Bakın buradaki siyah ilmeğin dibinde bir ilmek kalana kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek. Beyaz ilmeğimi aldım. Şimdi siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Zemin renk ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah ilmeğin üzerinden aldım arkadaşlar. Aradaki ilmekleri, düz ilmekleri alıyorum. Burayı da biraz hızlı geçiyorum. Şu kol altı lastiğine kadar bakın arkadaşlar. Evet, kol altı lastiğine kadar bu aradaki ilmeklerimi de aldım. Şimdi şu bir ilmek düz ilmeğim lastiğe ait, düz denk geldi geçen sıra. İpimi öne alıyorum, ters. Bu bir. Ters ilmeğimi düz alıyorum, 2. Bakın 3. Elime dikkat edelim, 4, 5, 6, 7. Bu 8. ilmeği şöyle tek kat almıyorum. Böyle alırsam şurada bir ip uzantısı oluyor arkadaşlar. Şu şekilde 2 kat alttan alıyorum. Burada bir sağlamlık oluşsun. İleride yeleği kullandıkça çocuğumuz örgümüz çabuk deforme olmasın diye. Şimdi geriye dönüyoruz. Baştaki ilmeğin içerisinden bir ilmek, daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar. Sıra başında tekrar bir sonraki sırayı beraber çalışalım. Evet, sıra başına geldim arkadaşlar. Şimdi burada artık hiç eksiltmiyorum. Artırma da yok, eksiltme de yok. Geçen sıra ters aldığım ilmeğim düz, düz aldığım ilmeğim ters. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ilmeğim düz geldi. 8. Bu 8 ilmeğim kenar pat ilmeğine ait. Kol tarafına arkadaşlar, bakın burada da böyle görüldüğü üzere. Şimdi bu aradaki ilmeklerimi alıyorum. Düz ilmeklerimi şu siyah ilmeğin üzerine kadar arkadaşlar zemin renk ilmek çalışacağım. Evet, siyah ilmeğin üzerinden de bir ilmek aldım zemin renk ve siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Sonra beyaz ipi elime alıyorum. Burada siyah ilmeğin dibinde bir ilmek beyaz ilmek kalana kadar sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek beyaz ilmekleri aldım. Siyah ip elime alıyorum. Bir ilmek beyaz ilmeğin üzerinden ilmeğimi aldım. Zemin renk ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah ilmeğin üzerinden aldım ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Şimdi bu taraftaki yaptığım işlem bu tarafta da geçerli arkadaşlar. Bakın buraya kadar ilmeklerimi alıyorum. Geriye dönüyorum. Sıra başına geliyorum. Ve bir sonraki sırada sadece şablon bölümünü beraber çalışalım.
Artık bu patı dik gidiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde eksiltmeye de artırma yok. 8 ilmek lastik ilmeğimiz, daha sonra aradaki düz ilmekler ve şablon. Evet arkadaşlar, şablondan kaç sıramız bitmiş bakalım. 46 sıra bitmiş. 47. sıradayım. Şu siyah ilmeğin üzerine kadar zemin renk ilmekleri aldım. Bakın bu şekilde. Sonra siyah ipimi elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Beyaz ipi alıyorum elime. Sayıyorum. Şu siyah ilmeğin dibinde bir ilmek kalana kadar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek. Sonra siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Ve zemin renk ipi elime alıyorum. Siyah ilmeğin üzerinden aldım. Bir ilmek siyah. Ve zemin renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Ve tabii ki kenar pat 8 ilmeğimizi de unutmuyoruz, lastik ilmeğimizi. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Şablondan 48. sıradayım arkadaşlar. Şu siyah ilmeğin üzerine kadar zemin renk ilmeğimi alıyorum. Siyah ipi elime alıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek siyah. Artık şablon çalışmamız son buluyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki beyaz ipi kesiyorum. Buradaki siyah iple de işim bitti. Bunu da kesiyorum arkadaşlar. Bunları şöyle bir sabitliyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi zemin renk ipi elime alıyorum. Bakın buradaki siyah ilmeğin üzerinden bir ilmek zemin renk aldım. Ve zemin renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. İlmeklerimi alıyorum sıra sonuna kadar arkadaşlar. Bakın şu kenardaki pat ilmeğimi de unutmuyorum. 8 ilmek, ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters şeklinde çalışıyorum. Ve bakın 2 kat alttan kenar ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde. Şablon çalışmamız bitti arkadaşlar. İlmeklerimi alıyorum. Sıra başına kadar geliyorum ve bundan sonra şöyle arkadaşlar kaç sıra yapacağım hemen bir bakayım. 13 sıra. 13 sıra düz sırayı yapalım arkadaşlar. Daha sonra ensedeki lastiği beraber koyalım. Oraya kadar siz de yapın, ben de yapayım. Nasrettin Hoca'yı bitirdikten sonra 13 sıra yapayım dedim. Şu düz sırayı ense lastiğini yapalım demiştim arkadaşlar. Şimdi hemen ense lastiğini yapıyoruz. 8 ilmek kenar pat ilmeğimi örüyorum. İlmek yeri değiştiriyoruz biliyorsunuz burada. 8 ilmek kenar pat ilmeğini aldım arkadaşlar. Burada aradaki ilmeğimiz kaç ilmekmiş bakalım. 2, 4, 6. Evet. 6 ilmek düz ilmek örüyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ensedeki lastiği yapalım. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters, ipim arkada düz. Bakın bu şekilde. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın ilmeklerimiz bir ters, bir düz şeklinde alıyoruz. Nereye kadar?
Diğer taraftan şuradan 2, 4, 6 ilmek, düz ilmek kalana kadar ilmeklerimizi alalım. Evet arkadaşlar, bu tarafta 6 ilmek düz ilmek kalana kadar lastik çalışalım demiştim. 2, 4, 6 ilmek var. Burada ilmeğim düz geldi, ters geldi. Bu bir ilmek düz ilmeğimiz de lastiğe ait. Diğer sıra bunu ters yapacağız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ilmeğimi aldım. 8 ilmek kenar pat için ayırmış olduğum lastik ilmeklerimi alıyorum. Kenar ilmeğimi her zamanki gibi 2 kat alttan alıyoruz ve ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Sıra başına geldim arkadaşlar. Burada 8 ilmek kenar pat ilmeğimi aldım. Şimdi 6 ilmek düz ilmeğimi alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ense lastiğimizin ikinci sırasındayız. Geçen sıra ters aldığım ilmek düz, düz aldığım ilmek ters, ters aldığım ilmek düz, düz aldığım ilmek ters. Bu şekilde çalışalım. Lastik çalışmasını zaten biliyoruz tekniğini arkadaşlar. Çok fazla ayrıntılı anlatmaya gerek duymuyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Bakın ikinci sırası oluştu lastiğimizin. Lastikte bu şekilde 5 sıra yapalım arkadaşlar. Burada da yine şöyle 6 ilmek kalana kadar yapıyoruz. 2, 4, 6 ilmek kalana kadar lastikleri çalışıyoruz. Lastik ilmeklerini alt ilmek, düz ilmek, kenar pat ilmek ilmeklerimizi topluyoruz. Sıra başına geliyoruz. Bu şekilde bu ense lastiğimizi 5 sıraya tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 5 sıra ense lastiğini yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ensede bir oyuntu yapacağız. Bebeğin işte çocuğun şu yaka ensesine sürüp rahatsız etmesin diye burada bir ense oyuntusu çalışacağız arkadaşlar. 8 ilmek kenar pat lastiğimi çalışıyorum. 6 ilmek aradaki düz ilmeğin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 8 ilmek burada lastik. Burada yine bir pat oluşacak. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Burada bir sıra oluşturduk. Şimdi ikinci sırayı yapıyoruz. Yine lastiklerde ilmek yeri değişiyor arkadaşlar. Şöyle lastik çalışmasında 6 ilmek aradaki düz ilmeğim ve 8 ilmek kenar pat. Şimdi burada toplamda kaç ilmeğimiz var? 8, 16, 6 da burası 22 ilmeğimiz. Bu omuzda toplamda 22 ilmeğimiz var. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar geliyorum. Ve burada bir sıra daha çalışıyorum arkadaşlar. 3 sıra. Kenardaki 8 ilmek pat ilmeğimi çalıştım. 6 ilmek ortada düz ilmek ve 8 ilmek kenardaki pat ilmeğimiz.
Ve burada bakın bu şekilde omuzda bir çıkıntı oldu. Ensede de bir hani oyuntu oldu. Şimdi ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum arkadaşlar, bakın. Bu 3 sırayı beraber çalıştık. Şimdi burada örgümüzü kapatıyoruz. Her zamanki tunus işi kapama tekniğiyle bakın. Bu ilmeğim sabit. Bir yandaki ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bakın bu şekilde. Elime dikkat edelim. Beni sürekli takip eden arkadaşlarım zaten tunus işi kapama tekniğini biliyor arkadaşlar. Örgümüzü bu şekilde kapattık. Omuzun bir tarafı bitti. Şimdi böyle aşağı doğru iniyorum. Burada arkadaşlar yine tunus işinin kapama tekniğini yapıyoruz. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak kapatıyorum. Nereye kadar yapıyorum? Burada 8 ilmek kalana kadar kapatıyorum. Buradaki ensedeki ilmekleri. İki, 4, 6, 8. Şu 2 ilmeği de kapatıyorum arkadaşlar. Sayalım burada. Tekrar 2, 4, 6, 8. Bir ilmek daha kapatıyorum. Bir ilmek elimde sabit. Buradaki 7 ilmekle beraber 8 ilmek oldu. Bakın bu şekilde kapattık. Burada 8 ilmek pat ilmeğimiz var. Lastik olacak. 3, 6, 7, 8. 6 ilmek düz. 8 ilmek pat ilmeğimiz. Burası lastik. Kenar ilmeğimi 2 kat alttan alıyorum. Şimdi buradaki yaptığım işlemi burada da yapıyorum arkadaşlar. Burada omuzda 3 sıra yaptım. Burada da 3 sıra yapalım. Bitirelim. Daha sonra yeleğimizin dikimini beraber yapalım. Yeleğimiz bitti arkadaşlar. Şimdi yeleğimizi dikeceğiz. Bakın şu şekilde. Biz sırtını bu şekilde koydum. Bakın ters yüzü masaya bakıyor. İyi yüzü bana bakıyor. Yakanın biri bu şekilde ve biri de bu şekilde, bakın böyle. Böyle koyacağız. Sonra arkadaşlar hemen şu ipi iğneye takıyorum. Bakın şu şekilde dikiyorum ben. Siz de nasıl alışıksanız öyle dikersiniz. Karşılıklı tutuyorum. Şöyle ilmekleri karşılıklı getiriyorum. Kaydırmıyorum, bakın ilmekleri karşı karşıya.
Bu şekilde dikiyorum. Diğer omuzda dikeyim. Daha sonra yan dikişleri anlatayım. Evet, yeleğin omzunu diktim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde. Şimdi şöyle. Şimdi bu taraftan gelirken örgü kapama tekniğini uygulamıştık. Burada uygulamamıştık. Şimdi burada hemen örgü kapama tekniğini yapalım. Ve şuradaki çirkin görüntüyü kapatalım. Şu ucu da arada götürüyorum arkadaşlar. Ve bu kenardaki iki ilmeğin içinden de bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Biraz ip mesafesi bırakıp makasımın yardımıyla ipimi kesiyorum. Bu ipi iğneme takacağım arkadaşlar. Burada dikiş uygulayacağım. Tığ ile de yaptığım yeleklerim var. Diğer videolarımı da takibe alırsanız arkadaşlar, tığ ile de kenarları ekliyorum böyle. Hiç iğnesiz. Burada dikiş uygulayayım. Ben gene şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ipim altta kalmasın. Siz de nasıl alışıksanız öyle dikin. Ben bu şekilde dikiyorum. Daha kolayıma geliyor. Gayet de düzgün oluyor. Böyle bir dikiş. Yalnız ilmekler karşılıklı olacak. Bu şekilde dikiyorum. Diğer tarafta da arkadaşlar bakın şu sırt bölümünde burada da örgü kapama tekniğini uygulayın. Ve yeleğimizi dikin. Yeleğimizi dikeyim ben arkadaşlar. Düğmesini de dikeyim. Daha sonra yeleğimizin duruşuna bir bakalım. Evet, yeleğimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle bakın. Yeleğin ön kısmında Nasrettin Hoca'nın eşeğini uyguladım. Arka kısmına da Nasrettin Hocamız eşeğe ters biniyor arkadaşlar. Onu çalıştık. Şöyle bakın. Ve bu şablonu Nasrettin Hoca'yı buradan çıkararak sadece eşeği çalıştım arkadaşlar. Ön kısmına, ön kısmın ayrı bir şablonu yok. Burayı ben doğaçlama hemen çalıştım. Hani ön kısmın şablonu nerede bulamıyorum diye yorum almayın. Bunun için söylüyorum arkadaşlar. Ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde. Şimdi bir dahaki videolarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun.